vurdukları yer, askerlerin toplanma alanı, yemek yedikleri yer, oradaki topluluk kalabalığı biliyorlar. Dolayısıyla burada da şu konuşulmaya başlandı. Demek ki İsrail'in içine Hizbullah ajanlar, Hizbullah'ın da ajanları sızmış olabilir mi? Şimdi bunu konuşmak lazım. Yani Hizbullah'ın şu an hem karada Güney Lübnan'daki İsrail'e karşı direnişi, evet atmış oldukları İsrail tarafına roketler, dronlu saldırılar. Bu arada kullanılan kamikaze dronların İran'dan yine İran yapımı olduğu da bir yandan bazı iddialar arasında konuşuluyor. Devrim muhafızlarının kullanmış olduğu dronlar olduğu da söyleniyor. Ama içeride demek ki Hizbullah da içeriye sızmış olabilir, Hizbullah'ın ajanları. Şimdi bunu da konuşmak lazım. Çünkü yukarıdan evet İsrail Lübnan'ın birçok noktasında işte hava araçlarını uçuruyor, dronlarını uçuruyor, İHA'larıyla keşif gözlem uçuşu yapıyor, veri topluyor, istihbarat topluyor. Hizbullah'ın böyle bir aslında İHA'larla veya dronlarla istihbarat veri havadan toplaması biraz zor İsrail'de. Ama demek ki içeride Hizbullah'ın da kaynakları var. Bunu da konuşmak lazım. Yani gücünü azımsamamak lazım Hizbullah'ın. Bu da burada bazı iddialar ve bazı yorumlar da bu yönde yapıldı. Bu arada Hizbullah daha önce de uyarı yapmıştı. Bir kez daha bir uyarı var. Bu uyarıyı okumak isterim Göksu. Hizbullah şöyle bir uyarı yaptı. İsrail düşman ordusu işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerindeki yerleşimcilerin evlerini subay ve askerleri için toplanma merkezleri olarak kullanıyor. Ayrıca Lübnan'a saldırıyı gerçekleştiren askeri üsler Hayfa, Tiberya, Akka ve diğer büyük şehirlerin yerleşim bölgelerinde bulunuyor. Bu evler ve askeri üsler İslami direnişin roket ve hava kuvvetlerinin hedefidir ve bu nedenle yerleşimcileri bir sonraki duyuruya kadar hayatlarını korumak için bu güçlerin yoğunlaştığı yerlere yakın olmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyoruz dedi Hizbullah. Yani özellikle Hayfa, ki Hayfa daha önce de Hizbullah tarafından hedef alınmıştı. İşte bu gece de yine hedef alındı. Hayfa, Tiberya, Akka gibi noktalardan sivillerin uzak durmasını söyledi. Hizbullah da böyle bir daha önce de yapmıştı. Yine bu bölgelere karşı sivillerin uzak durması konusunda bir uyarı yapmışlardı. Bir kez daha bu uyarı yapıldı. Bu gece yoğun bir saldırı düzenlendi. Hala ölü, can kaybı, yaralı sayısına dair bir takım muamma olsa da tam bir rakam ortada yok ama 7'den fazla hastanede İsrail askerlerinin tedavi altına alındığı, yanık ünitelerinde tedavi altına alındıklarını duyduk. Medyada da yer aldı böyle haberler, Arap medyasında. Ama şimdi Hizbullah bir kez daha bölgedeki sivilleri uyardı. Yani Hizbullah karşı saldırılara devam edecek İsrail'e karşı. Şu an için bölge, bizim bulunduğumuz yer Lübnan'da hala sessizlik hakim. Hala tedirgin bir bekleyiş var. Başkent Beyrut'ta şu an dronlar da uçmuyor. Heronların sesini de duymuyoruz. Bu çok ilginçtir. 2 gündür hiç Heron sesi başkent Beyrut'ta duymadık neredeyse. Herhangi bir uyarı da yapılmadı. Dahiye bölgesi için özellikle daha önce Dahiye'ye defalarca çünkü uyarılar yapıldı. Bazen çoğu zaman da yapılmadı. Ama hep vuruldu Dahiye. 2 gündür Dahiye bölgesi de aslında vurulmuyor. Beyrut merkez de vurulmuyor. Bu sessizlik hala devam ediyor. Ama tedirgin, kaygılı bekleyiş burada sürüyor. Ama şunu da biliyoruz ki Hizbullah'ın bu bölgelerde Hayfa, Berya gibi bölgelerdeki sivillere yönelik yapmış olduğu çağrı, uyarı dikkat çekici. Demek ki Hizbullah devam edecek saldırılara, karşı saldırılara ve aynı zamanda içeriden de daha çok anladığımız kadarıyla bilgi alıyor. Hizbullah'ın kendi içindeki güçleri İsrail'e mi sızdı acaba sorusunu da akıllara getiriyor tabii ki. İsrail Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama var. Hizbullah'ın saldırısı için insan hakları örgütleri derhal harekete geçmeli. Askerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur. Birleşmiş Milletler'i göreve çağırıyoruz. İşte şimdi uluslararası Yapma hukuku ya. Şaka.
Ya Birleşmiş şaka gibi ya. Milletler- Adam şaka gibi ya. Birleşmiş Milletleri Hocam, bir vuruyor. dakika. Hocam bir daha Allah okur aşkına. musunuz Ya, gerçekten? şöyle. Kimden? Aynı Birleşmiş oku. Milletleri göreve çağırıyorlar ama Birleşmiş Milletleri Gelmiyor. Bugün vurdular. ateş altına aldılar. İsrail'den bir öğrencim. İsrail Cumhurbaşkanlığı. Hizbullah'ın saldırısı için insan Bugün hakları vurdular. örgütleri derhal harekete geçmeli. Askerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur. Birleşmiş Milletleri göreve çağırıyoruz. Yok, Az bunlar- önce reklamdan önce Herhalde bunu konuştuğumuz yapan konu. Tabii, bilmiyor. Birleşmiş Milletler'in Hangi Birleşmiş vurduklarını Milletler? bilmiyor. Yemek- Dün vurduğunuz Peki bir şey BM 'mi? söyleyeceğim. Hocam Olmaz derler ya, dediğiniz ve fıkra bu kadar diye. güldüğünüz böyle Evet, gülümsediğiniz evet her şey. Hülya Hanım. Birleşmiş Fıkra bu Milletler kadar. devreye girer mi? Bu kadar. Birleşmiş Girebilir. Milletler mi Girebilir. kaldı? Girebilir. Bakın Ha, girebilir. değil mi? Ama Girebilir. yapma. Valla doğru Her tespit. şey olabilir. Girebilir. Amerika Tabii. bir anda olağanüstü Birleşmiş toplantıya Milletler çağırdı. askerini vuran bölgeden çık diyen İsrail, Birleşmiş Milletler şimdi böyle Büyük ihtimalle Rusya Güvenlik ile Konseyi'ni çok- Amerika toplantıya çağır. Toplar Bu acil arada bu iyi de toplantıya. olabilir. Şöyle, eğer gerçekten bu Göksu zayiatı zorbalık görürse yaptılar bitirebilir bugün. burada. Göksu, Bu iş bitsin İsrail diyebilir. tankları BM barış gücü üstüne girdi, daldı. Bugün İsrail'in yaptığı zorbalığı konuşalım. BM Konuşamadık. barış gücü üstüne konuşamadık ki tanklarla Fulya girdiler. hiçbir şeyi. O kadar Yani Onu konuşacaktık. zorbalık yaptılar. 15 askeri yaraladı. Ha çünkü bugün şöyle bir şey oldu. Şimdi mesela Konuşmadık. Birleşmiş Şimdi Milletler cevap geldi. İsrail için Birleşmiş Milletler devreye geldi. Çok trajikomik günlerden Girer. de geçiyoruz. Ama Birer. Göksu bak bu iş değil ha. Şeyde Lübnan güneyine... 1701 sayılı kararı uygulayın demediler mi? Heh, Evet. Lübnan'ın güneyine girecek. Zora İsrail düşünce dedi ya, ki BM kararını BM'nin uygulamamız dedi, lazım kararını diye. uygulamaya davet ediyorum dedi. Bak Lübnan'ı işgale giriyor ve patinaj başlayınca zora düşünce Birleşmiş Milletleri şu sayılı kararını uygulamaya davet ediyorum. Neydi bunun dedi. şeyi? İzahın bittiği yerde mizah başlar mıydı? Evet, Galiba işte bu saatten sonra- trajik konuları artık böyle enteresan. Bu da olmaz dediğimiz her şey oluyor Aynen. diyoruz. Aynı şey yani Ya- sizin de söylediğiniz gibi. Şunu demedi mi İzahı İsrail? yok hiçbir şeyin. Katil terör örgütü İsrail, İTÖ. Şunu demedi mi? Bir bilgi Sivillere, daha var bu arada onu da aktaralım. sivillere yönelik saldırılarda bulunduğumuz söyleniyor. Bu tamamen bir yalandır demedi mi? İsrail basının iddiasına göre bir bilgi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Netanyahu ile yaptığı görüşmede hatırlarsınız görüşememişlerdi her iki isimde. Yok ben açmıyorum o açmıyorum gibi böyle karşılıklı sonrasında bir görüşme de gerçekleşti. Başkentteki saldırıları durdurmasını istedi. Beyrut'taki saldırıları. İsrail basının iddiası. Şimdi bu akşam yaşanan bu saldırıların ardından da Biden bunu istedi Netanyahu'dan diye bir açıklama geldi. Kimmiş suçlu? Biden. Niye? Ya işte Beyrut'taki saldırıları durdurun bir dedi. şey bulacaklar. Şimdi bak Birleşmiş Orayı Milletleri de yüklenirler. suçlar. Şimdi- Herkesi suçlar. Askerlerini Çünkü suçladı. Tabii askerini suçlar, sivili suçlar. Biden'ı Bakın suçlar. tekrar ediyorum söyledim ya bunlar şımarık. Yani bütün ahlaksızlıkların üzerine bir de krema koymuşlar şımarıklık. Ne diyor açıklamasında? Efendim yemek yerken yemek yiyorlarmış. askerlerimizi yemek yerken nasıl vururlar? Behey gafil, behey alçak, behey katil. O çocuklar da yemek yiyordu sizi öldürürken. Hatta sizi öldürmeye devam ettikçe yiyecek yemek de bulamadılar. Karınları açtı sizi öldürdüğünüzde. Askerleriniz yemek yiyormuş. Sizin askerleriniz yemek değil. Sizin askerleriniz çocuk kanı içiyor. Sizin askerleriniz insan eti yiyor. Yedikleri yemek odur işte. Onun için de bunu hak ediyor. Hak ettiğiniz şey bu. Bu kadar Bugün şımarıksınız. kendi çektiğim görüntü. Buyurun Bakalım. Fulya. Bak buyur işte buyur. İşte az önce bahsettiğim Göksu. manzaraya. Baksana bak. Çok Ya artık Kendim çektim bunu Allah bugün. sizi... ya Çocuk aynı yüreğimiz yere dayanmıyor bakıyor. artık. Bittik ya bunları izlemekten. Bu utanmaz hala askerlerimiz yemek yerken diyor ya. Bu çocukların etini yiyorsunuz işte siz orada. Yemek falan yemiyorsunuz. Lübnanlı bir bebek 8 aylık. Bunun gibi binlerce var. Var tabii. Bak bunun gibi binlerce var. 42 bin katlettiklerin bak 17 bini çocuk, 18 bini kadın. 4 kişiden 3'ü çocuk, kadın, çocuk. Şu yavrunun ne suçu var ya? Ya siz nasıl yaratıklarsınız ya? Ya insanlığa sizi Allah niye bu dünyaya sizi göndermiş ya? Siz neye yararsınız ya? Bu bir çocuğa bunu yapabilen bu nasıl bir yürek ya? Bu arada Siz kendiniz mi çektiniz Fulya Öztürk bunu? Evet Fulya Hanım niye ki hastaneye Fulya'yı gündüz gitmişti bugün. seyretmemişsin Gaffar. Bu ne ki? Öyle manzaralı Ben çektim. tablolar vardı ki. BK'da. BK'da öyle mi? Bir haberde şu Göksu Blinken Ah Lübnan yavrum. Genelkurmay Başkanı'yla görüşüyor Aoun'la.
seni Cumhurbaşkanı yapalım, siz de Hizbullah'ı tasfiye edin Lübnan'dan diye bir sinsi oluşum var. Yakında bunun siyaseten dile döküldüğü anları da yaşarsak şaşırmayalım. Amerika'nın böyle bir gizli çalışmasına teyide muhtaç. kuvvetlendireyim. Evet. Lübnan'daki son 3 cumhurbaşkanı, 3'ü de bir önceki genelkurmay başkanı. Şimdi işte yeni Genelkurmay Başkanı, yani yeni derken şu anki Maruni Genelkurmay zaten Başkanı'na Josep Al değil mi? Josep Al. görüşüyorlar. Evet. Hizbullah'ı tasfiye edin diye. Çünkü İsrail'in yaptığı iş şuydu aslında, beklentisi. Bir iç savaş. Lübnan'a güneyden girdim mi, yukarıdan da tazikledik mi bir iç savaş başlar. Birbirlerine çarpıştırırız. Ben de oturur göbeğimi kaşıya kaşıya insanların birbirini katlettiği süreci izlerim. Kalanları da ben götürürüm. Argo tabir, bu iş biter. Böyle hesap etti. Ve Lübnan'ın bana göre en iyi yaptığı işlerden biriydi hükümetin. Daha bu ilk saldırı başladığı an, Fulya hatırlar, birlikte değerlendirmiştik. Şu anonsu yaptı hükümet. Aman dedi, bizi birbirimize düşürecek, bizi bir iç savaşa götürecek süreçten imtina edin, oyuna gelmeyelim. Böyle bir provokasyon var diye bir ön aldı. Ve bana göre onun da meyvasını yedi. Şu ana kadar Lübnan karışmadıysa bana göre bu ikaz ve ihtarlar sayesinde. Çünkü İsrail'in baştan sona planı Lübnan'da bir iç savaştı. Evet. Çekilip Seyredecek. Zaten Doğru mu Coşkun Hülya? hocam, Fulya? Fransa al İnanılmaz bir dayanışma var şu an Lübnan'da. ama şu var, Fransa, Amerika ve Çok Suudi doğru Arabistan. hocam. Bir şey söylemek buyurun, istiyorum. tabii. Burada Beyrut'un çok meşhur bir barı var. Sky Bar diye. Bütün turistler ve Beyrutluların böyle uğrak noktasıdır. Özellikle hafta sonları. Çok meşhur. Beyrut'un en meşhur barı. Şimdi o barın sahibi Hristiyan. O adam barın kapılarını açtı. Dışarıda kalan ne kadar işte evsiz, evinden çıkmak zorunda olan, o dışarıda kalan bütün o Lübnanlıları, ki onların da çoğu zaten Şii ve Sünni, onların hepsini bara aldı. O bar onların şu an evi oldu. Dün gittim, hatta çektim. Adam yemek veriyor, adam şey veriyor, hijyen malzemesi veriyor, dağıtıyor. O barın içini görseniz şu an Lübnanlılarla dolu, işte yer yatakları yapılmış, oraya sığınmış insanlar. Bak, Hristiyan oranın sahibi, adam Şii ve Sünnilere kapısını açtı. Yani şunu demek istiyorum, inanılmaz bir dayanışma var şu an Lübnan'da. Çok dikkat ediyorlar. Bu iç karışıklık, iç savaş falan, asla bunu duymak bile istemiyorlar. 15 yıl çekmişler bu olaydan. 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiş o iç savaşta ve hala izlerini görmek mümkün Beyrut'ta. Bazı binalar var, delik deşik binalar duruyor hala Beyrut'ta. O iç savaşın o izlerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir travma Lübnanlılar için, Beyrutlular için. Bir daha öyle kanlı iç savaş, o kötü yıllar bir daha yaşanmasın diye çok dikkat ediliyor burada. Yalnız Coşkun komutanı bir destekleyecek bir şey söyleyeyim. Aslında bir beşli komite kuruldu. Bu yönetimi değiştirmek amaçlı, Coşkun komutanıma destek vermek için söylüyorum. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Mısır ve Katar var. Şimdi Mısır ve Katar aslında Hizbullah'ın devreden çıkartılıp yeni bir yönetim gelmesini çok fazla desteklemiyor. Bunun bir iç karışıklık yaratabileceğini düşünüyor. Şu noktada bunu gerekli görmüyor ama Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, bakın Suudi Arabistan'da var. Genelkurmay Başkanı Joseph Al'nı Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı yaptıkları zaman Hizbullah'ı devreden çıkaracaklar ve bir kukla yönetimle Lübnan'ı yönetmeye başlayacaklar. Asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin kurguladığı plan bu. Bunun üstünde çalışıyorlar. O yüzden de ateşkesi hiç dile getirmiyorlardı son zamanlarda. İsrail'in önünü tamamen açmışlardı. Diyorlardı ki şimdi tam zamanı, Hizbullah'ın kolunu kanadını kırın, buyurun meydan sizin diyorlardı. Ama işte bu saldırıyla olay biraz tersine döndü. Hizbullah da ateşkese çok uzak durmuyordu. Tabii. Diyordu ki ben hani bu savaşı destekleyen, bu savaşı körükleyen taraf olmayayım. O yüzden belli noktalarda işte mavi hattın kuzeyine doğru çekilebilirim ama silahsızlanmasını da istiyorlardı Hizbullah'ın. Hizbullah'ın silahsızlanma konusunda elbette ki kırmızı net çizgileri var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük planı bu aslında. Yönetimi değiştirmek ve bir işte Hristiyan bir cumhurbaşkanı, Sünni bir başbakan ve işte Şii bir meclis başkanı yaparak, seçtirerek böyle bir yönetimle Lübnan'ı yönetmek. Asıl amaçları bu zaten.